Pavlopetri, Yunanistan'ın güneyindeki Lakonya bölgesi açıklarında bugün kıyıdan sadece birkaç yüz metre uzakta bulunuyor. Derinliği ise şaşırtıcı derecede az. Bazı yerlerde sadece 3-4 metre. Yani aslında binlerce yıldır neredeyse gözümüzün önündeymiş. Yapılan karbon tarihlendirme testleri şehrin kuruluşunun milattan önce 3000 civarı, yani erken Tunç çağına dayandığını gösteriyor. Bu neden önemli biliyor musunuz? Çünkü bu dönem insanlığın henüz şehir planlaması kavramıyla yeni tanıştığı bir çağ. Pavlopetri bu konudaki ilk ve en net örneklerden biri. Denizin altında bugüne kadar birçok antik kalıntı bulundu. Ancak Pavlopetri'yi diğerlerinden ayıran en önemli özelliği inanılmaz düzeni. Arkeologlar su altında yaptıkları 3 boyutlu haritalama çalışmalarıyla şehrin bütün planını ortaya çıkardı. Ve gördükleri şey şaşırtıcıydı. Sokaklar belirli bir plan dahilinde birbirine bağlanıyor, evler belirli aralıklarla ve bir düzen içinde dizilmiş, hatta bilinçli olarak bırakılmış meydanlar, yani açık alanlar var. Bazı evlerin 2 odalı olduğu, avlularının bulunduğu bile anlaşılabiliyor. Bu bize şunu söylüyor: Pavlopetri zamanla rastgele büyümüş, dağınık bir köy değil. Daha en başından bilinçli bir şekilde tasarlanmış bir şehir. Bu şehir kurulduğu dönemde kıyıya çok yakındı. Bu da bize Pavlopetri halkının denizle ne kadar iç içe bir hayat sürdüğünü gösteriyor. Balıkçılık, deniz ticareti ve kıyı boyunca yapılan küçük tekne yolculukları muhtemelen günlük hayatın tam merkezindeydi. Şehirdeki evlerin boyutları birbirine çok yakın. Bu da toplumda büyük sınıf farklılıklarının olmadığı, daha eşitlikçi bir yapının olabileceğini düşündürüyor. Yani Pavlopetri, Mısır veya Mezopotamya'daki gibi devasa bir başkent değildi belki. Ama kendi içinde organize olmuş, kuralları olan, gelişmiş bir toplumdu. Şehirde bulunan en dikkat çekici alanlardan biri de mezarlık. Çünkü mezarlar yaşam alanının, yani şehrin biraz dışına, ayrı bir bölgeye yapılmış. Bu günümüz insanı için çok sıradan gelebilir. Ama 5000 yıl öncesi için bu devrim niteliğinde bir ayrıntı. Çünkü yaşam ile ölümün, kutsal ile dünyevi olanın bilinçli bir şekilde birbirinden ayrıldığını gösteriyor. Bu ayrım o dönemdeki insanların soyut düşünme yeteneğinin ne kadar geliştiğinin, sosyal ve dini ritüellerinin olduğunun somut bir kanıtı. Bu sadece bir mezarlık değil, aynı zamanda o toplumun zihin dünyasına açılan bir pencere. Peki bu muhteşem şehir nasıl sular altında kaldı? Birçok insan Atlantis efsanesindeki gibi şehrin bir gecede büyük bir felaketle battığını düşünüyor. Ancak Pavlopetri'de buna dair hiçbir kanıt yok. Aksine her şey çok daha yavaş bir süreci işaret ediyor. Bölge jeolojik olarak oldukça aktif fay hatlarına çok yakın. Bu yüzden bilim insanlarının en güçlü teorisi şu: yüzyıllar boyunca meydana gelen bir dizi deprem zeminin yavaş yavaş çökmesine neden oldu. Buna bir de deniz seviyesinin zamanla yükselmesi eklenince şehir yavaş yavaş yaşanamaz hale geldi. İnsanlar belki de birkaç nesil boyunca evlerinin sularla kaplandığını gördüler ve şehri terk etmek zorunda kaldılar. Yani Pavlopetri bir gecede yok olmadı, yavaş yavaş denize teslim oldu. Pavlopetri'nin keşfi bize sadece batık bir şehri değil, aynı zamanda tarihin ne kadar katmanlı ve sürprizlerle dolu olduğunu da hatırlatıyor. Pavlopetri'nin keşfinin neden bu kadar uzun sürdüğünü merak ediyor olabilirsiniz. Ne de olsa bu şehir aslında çok da derinde değil. Cevap teknolojinin ve zamanın kesişiminde yatıyor. 1967'de keşfedildiğinde modern dalış ekipmanları henüz yaygın değildi. Scuba dalışı emekleme dönemindeydi ve su altında uzun süre kalmak hem tehlikeli hem de masraflıydı. Daha da önemlisi, deniz tabanını detaylı bir şekilde haritalayacak teknolojimiz yoktu. Arkeologlar gördükleri kalıntıları elle çizmek, ölçmek ve tahmin yürütmek zorundaydılar. Bu, su altında devasa bir yapbozun parçalarını birleştirmeye benziyordu. Üstelik akıntılar ve sınırlı görüş mesafesi gibi zorluklarla birlikte. Bu yüzden ilk keşifler şehrin sadece küçük bir kısmını ortaya çıkarabildi ve tam potansiyeli anlaşılamadı. Gerçek devrim 2000'li yıllarda dijital teknolojinin devreye girmesiyle yaşandı. Nottingham Üniversitesi'nden John Henderson liderliğindeki ekip Pavlopetri'ye yepyeni bir gözle baktı.
akustik sonar teknolojisi ve gelişmiş robotik araçlar kullanarak tüm deniz tabanını milimetrik hassasiyetle taradılar. Bu dijital taramalar sayesinde şehrin tamamı 3 boyutlu olarak yeniden yaratıldı. Artık sadece taş yığınlarına değil, caddelere, binalara, avlulara ve hatta mezarlıklara bakıyorduk. Tarihte ilk kez 5000 yıllık bir Tunç Çağı şehrinin sanal bir kopyası elimizdeydi. Bu, arkeologların şehri suyun dışındaymış gibi gezmelerini, binaların işlevlerini analiz etmelerini ve o dönemdeki yaşamı çok daha net bir şekilde anlamalarını sağladı. Sanki zamanda geriye gidip Pavlopetri'nin sokaklarında yürüyor gibiydik. Teknoloji, suyun altındaki sis perdesini kaldırmış ve bize geçmişin kapılarını aralamıştı. Pavlopetri bize sadece batık bir şehrin hikayesini anlatmıyor. Aynı zamanda insanlık tarihi hakkındaki temel varsayımlarımızı da sorgulatıyor. Genellikle şehirleşmeyi, karmaşık sosyal yapıları ve planlı yerleşimleri daha geç dönemlere, özellikle yazının icadından sonrasına atfederiz. Bu insanlar tesadüfen bir araya gelmiş bir topluluk değildi. Şehirlerini bilinçli bir şekilde planlamışlardı. Geniş ana caddeler, bu caddelere açılan daha küçük sokaklar, 2 katlı olabilecek evler, avlular, depolama alanları ve hatta atölyeler hepsi bir düzen içinde yerleştirilmişti. Bu sadece barınma ihtiyacından çok daha fazlasını gösteriyor. Bu bir toplum mühendisliği. Daha da etkileyici olanı yaşam ve ölüm alanlarını birbirinden net bir şekilde ayırmaları. Şehrin hemen dışında ayrı bir alanda 60'tan fazla mezar bulundu. Bu ölülerine saygı duyduklarını, defin ritüelleri olduğunu ve ölüm hakkında soyut düşüncelere sahip olduklarını gösteriyor. Günlük yaşamı organize ediyorlardı. Tarım, ticaret, zanaatkarlık gibi farklı iş kollarının bir arada yürüdüğü dinamik bir ekonomik hayatları vardı. Ve tüm bunları bildiğimiz anlamda bir yazı sistemleri olmadan başardılar. Pavlopetri, insanlığın organize olma ve karmaşık toplumlar kurma yeteneğinin yazıdan çok daha önce, binlerce yıl öncesinde ne kadar gelişmiş olduğunun canlı bir kanıtı. Bu şehir bize atalarımızın sandığımızdan çok daha zeki, çok daha planlı ve çok daha modern olduğunu fısıldıyor. Onlar tarihin sessiz mimarlarıydı. Peki bu muazzam şehre ne oldu? Bir deprem mi yıktı? Bir savaş mı yok etti? Yoksa gizemli bir şekilde terk mi edildi? Pavlopetri'nin hikayesindeki en çarpıcı detaylardan biri de bu. Şehir aslında yok olmadı, yıkılmadı, yakılmadı veya terk edilmedi. Sadece zamanla yükselen deniz seviyesinin yanlış tarafında kaldı. 3 büyük tektonik hareket ve yavaş yavaş yükselen sular bu canlı metropolü yavaşça yuttu. İnsanlar muhtemelen şehri kademeli olarak terk etmek zorunda kaldılar. Evleri, sokakları, anıları yavaş yavaş sulara gömüldü. Bu yüzden Pavlopetri bir felaketin anlık fotoğrafı değil, yavaş bir yok oluşun, doğanın gücü karşısındaki çaresizliğin bir anıtı. Bu durum bize hem hüzünlü hem de umut verici bir mesaj veriyor. Pavlopetri, medeniyet dediğimiz yapının ne kadar kırılgan olabileceğini hatırlatıyor. Bugün inşa ettiğimiz gökdelenler, kurduğumuz şehirler, yaptığımız teknoloji hepsi doğanın bir cilvesiyle, bir iklim değişikliğiyle, yavaşça yükselen sularla tehdit altında olabilir. Kendi zamanımızın Pavlopetrilerini yaratıyor olabilir miyiz? Bu üzerinde düşünmemiz gereken bir soru. Ama aynı zamanda insanlığın bıraktığı izlerin ne kadar kalıcı olduğunu da gösteriyor. 5000 yıl sonra bile suyun altında korunmuş bir şehir bize atalarımızın hikayelerini anlatabiliyor. Yapılar yıkılabilir, medeniyetler sulara gömülebilir. Ama insanın varoluş mücadelesi ve bıraktığı izler en beklenmedik yerlerde ve zamanlarda bile yeniden gün yüzüne çıkmayı başarıyor. Pavlopetri, suyun altından bize seslenen, geçmişin geleceğe bir uyarısı ve aynı zamanda insan ruhunun direncine bir övgüdür. Bu inanılmaz hikayeyi bizimle keşfettiğiniz için teşekkürler. Tarihin derinliklerine yaptığımız bu tür yolculukları seviyorsanız kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.